Modern dünyada bir süpermarketin parlak ışıkları altında yürürken raflardan aldığımız ürünlerle aramızda yazılı olmayan sessiz bir güven sözleşmesi var. Bir şişe suyun kapağını çevirdiğimizde o çıt sesini duymak, bir ağrı kesici kutusunu bastırıp çevirerek açmak ve alüminyum folyoyu tırnağımızla delmek, bir kavanozun kapağındaki o ince plastik şeridi yırtmak bizim için sıradan, hatta çoğu zaman motor bir hareket. Bu üç aşamalı aşılması zor ve sinir bozucu paketleme standartlarının şirketlerin ürünlerini daha şık göstermek için tasarladığı birer ambalaj harikası olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak endüstriyel mühendislik tarihinde güvenlik standartları hiçbir zaman bir sabah uyanıp insan sağlığını dert etmeye başlayan vizyoner CEO'lar tarafından yazılmaz. Güvenlik standartları ve regülasyonlar her zaman can kayıplarının ardından uygulanmaya başlamıştır. Bugün o ambalajlarla her boğuştuğunuzda aslında kime karşı korunduğunuzu, neden böyle bir güvenlik duvarı inşa edildiğini, 1982 yılının sonbaharında Chicago banliyölerinde başlayan ve dünya paketleme mühendisliğini, farmakoloji yasalarını ve kapitalizmin kriz yönetimi stratejilerini bir günde değiştiren ancak faili bugün bile bulunamayan bir terör eylemini, Chicago Tylenol cinayetlerini anlatıyorum. Bu olayın neden bu kadar büyük bir kırılma yarattığını tam olarak anlayabilmek için önce ilaç endüstrisinin tarihsel güven inşasına ve 1980'lerdeki pazar dinamiklerine bakmamız gerekiyor. Amerikan farmakoloji tarihi başından beri deneme, yanılma ve trajediler üzerine kuruludur. 1930'lara kadar bir şişenin içine biraz alkol, biraz morfin ve kırmızı gıda boyası koyup bunu öksürük şurubu adı altında satmanızın önünde hiçbir yasal engel yoktu. Ta ki 1937 yılındaki eliksir sulfanilamid felaketine kadar. O dönem bir ilaç şirketi sulfanilamid adlı antibiyotiği sıvı hale getirmek için onu dietilen glikolle karıştırdı. Dietilen glikol bugün arabalarımızın radyatörlerine koyduğumuz antifrizin ta kendisi. Bu karışım piyasaya sürüldüğünde çoğu çocuk olmak üzere 100'ün üzerinde insan böbrekleri iflas ederek korkunç bir şekilde can verdi. Bu olay 1938 yılında Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası'nın çıkmasına ve bugünkü FDA'nin yani Gıda ve İlaç Dairesi'nin kurulmasına neden oldu. Devletin regülasyon sopasını eline almasıyla birlikte ilaç şirketleri artık ürünlerinin sadece işe yaradığını değil, güvenli olduğunu da kanıtlamak zorundaydı. Ve bu güven inşası 10 yıllar sürdü. 1980'lere gelindiğinde Amerika'da reçetesiz satılan ağrı kesici pazarının mutlak hakimi Johnson & Johnson şirketinin alt kuruluşu olan McNeil Consumer Healthcare tarafından üretilen Tylenol'du. Tylenol'un etken maddesi asetaminofen, yani bizim daha çok bildiğimiz adıyla parasetamoldü. O döneme kadar piyasayı domine eden aspirinin en büyük dezavantajı mide çeperini tahriş etmesi ve ülser gibi mide rahatsızlıkları olan hastalar için risk taşımasıydı. Tylenol, midenizi delmeyen güvenli ve güçlü ağrı kesici mottosuyla piyasaya girdi ve inanılmaz bir hızla pazarın %37'sini tek başına ele geçirdi. İnsanlar Tylenol'e o kadar güveniyordu ki onu bir ilaçtan çok evdeki tuzluk veya şekerlik gibi sıradan, zararsız bir demirbaş olarak görüyorlardı. Üstelik şirket ilacın yutulmasını kolaylaştırmak için onu acı tabletler yerine ortadan birbirine geçen kırmızı ve beyaz renkli pürüzsüz jelatin kapsüller halinde üretiyordu. Kapsül formu hem ilacın kana karışma hızını arttırıyor hem de estetik bir güven veriyordu. Ancak o kırmızı beyaz jelatin kapsüller aynı zamanda tarihin en karanlık zafiyetlerinden birini barındırıyordu. İki ucundan tutup çektiğinizde kolayca açılıyor, içindeki toz boşaltılabiliyor ve hiçbir deformasyon belirtisi göstermeden tekrar kapatılabiliyordu. Ve sonunda 1982 yılının Eylül ayında kimya bilgisi üst düzeyde olan ve insan hayatına zerre değer vermeyen biri bu zafiyeti fark etti. Tarih 29 Eylül 1982 Çarşamba, yer Chicago'nun batı banliyölerinden Elk Grove Village. O sabah 12 yaşındaki Mary Kellerman boğaz ağrısı ve hafif ateşle uyandı. Ailesi durumu çok ciddi görmedi ama yine de onu okula göndermemeye karar verdiler. Semptomlarını hafifleştirmesi, ateşi düşürmesi için evin ecza dolabından her Amerikan ailesinin güvendiği o meşhur kutuyu çıkardılar. Extra Strength Tylenol. Mary kendisine verilen tek bir kapsülü suyla yuttu. Ailesi onun dinlenip toparlanmasını beklerken bir süre sonra banyodan bir düşme sesi geldi. Ebeveynleri içeri koştuğunda 12 yaşındaki kızlarını yerde nefes alamayan, bilincini kaybetmiş ve hızla kasılan bir halde buldular. Derhal hastaneye kaldırılan Mary Kellerman saat 9:28'de acil serviste hayatını kaybetti. Doktorlar şaşkındı. 12 yaşındaki sağlıklı bir çocuğun aniden inme inmiş gibi veya çok ağır bir miyokard enfarktüs geçirmiş gibi yığılıp ölmesi fizyolojik olarak açıklanabilir bir durum değildi.
Ortada bir travma, bir kanama veya uzun vadeli bir hastalık yoktu. Sadece saniyeler içinde çöken bir merkezi sinir sistemi vardı. Aynı sabah Mary Kellerman'ın evinden birkaç mil ötede Arlington Heights bölgesinde 27 yaşındaki posta işçisi Adam Janus rutin mesaisi için hazırlanıyordu. Ancak göğsünde hafif bir ağrı ve kasılmışlık hissetti. İşe gitmeden önce rahatlamak amacıyla mutfağındaki yeni alınmış Tylenol şişesinden 2 adet kapsül çıkardı ve yuttu. Kısa süre sonra yatak odasında yere yığıldı, hastaneye kaldırıldı ama o da kurtarılamadı. Ailesi sapasağlam bir adamın aniden kalp krizi geçirerek ölmesi karşısında derin bir şok yaşıyordu. Adam'ın 25 yaşındaki kardeşi Stanley Janus ve eşi Teresa cenaze işlemleri ve taziye için Adam'ın evine geldiler. Kardeşini kaybetmenin verdiği inanılmaz stres ve üzüntü Stanley ve Teresa'da şiddetli bir baş ağrısı yaratmıştı. Ne büyük bir ironidir ki kederlerini dindirmek için başvurdukları şey kardeşlerini öldüren silahın ta kendisiydi. İkisi de mutfak tezgahında duran aynı Tylenol şişesinden birer kapsül aldılar. Stanley Janus ilacı yuttuktan birkaç dakika sonra yere yığıldı ve o gün hayatını kaybetti. Teresa ise komaya girdi, makineye bağlandı ve 2 gün sonra 1 Ekim'de yaşam savaşını kaybetti. Aynı 24 saatlik döngü içerisinde Chicago'nun farklı bölgelerinde 31 yaşındaki Mary McFarland, 35 yaşındaki Mary Rayner ve 35 yaşındaki uçuş görevlisi Paula Prince tamamen aynı senaryoyla birer kapsül yutarak aniden yere yığılıp hayatlarını kaybettiler. Toplam ölü sayısı 7'ye ulaşmıştı. Hastaneler, adli tabipler ve polis teşkilatı tam bir karanlığın içindeydi. Kurbanların yaşları farklıydı, birbirlerini tanımıyorlardı, farklı meslek gruplarındandılar. Bulaşıcı bir hastalığın veya virüsün insanları böyle saniyeler içinde öldürmesi pek mümkün görünmüyordu. Karbon monoksit zehirlenmesinden şüphelenildi ancak kurbanlar farklı binalardaydı. Olay yerindeki ilk incelemeler hiçbir ortak noktaya ulaşmıyordu ta ki 2 dikkatli sağlık görevlisi Philip Capitelli ve Richard Kayworth'un telsiz görüşmelerine kadar. Farklı kurbanlara müdahale eden bu 2 görevli vakaların detaylarını konuşurken ortak bir noktada buluştular. Kurbanların hepsinin son anlarında yanlarında yeni açılmış bir Tylenol şişesi vardı. Bu zayıf ama tek mantıklı bağlantı üzerine polis derhal kurbanların evlerindeki Tylenol şişelerine el koydu ve Cook County baş adli tabibi Dr. Edmund Donahue'nun laboratuvarına gönderdi. Toksikoloji laboratuvarında kapsüller açıldığında uzmanlar içindeki tozun asetaminofen olmadığını hemen anladılar. Tozda belli belirsiz bir badem kokusu vardı. Yapılan kimyasal analiz tıp dünyasının en büyük kabuslarından birini doğruladı. Kapsüllerin içi endüstriyel sınıf potasyum siyanürle doluydu. Potasyum siyanürün insan bedenindeki çalışma mekanizması bir kimyasal silahtan farksızdır. Doğadaki en acımasız ve kusursuz hücresel suikastçilerden biridir. Siyanür iyonu vücuda girdiği anda kana karışır ve hücrelerimizin enerji santralleri olan mitokondrilere hücum eder. Orada hücresel solunum zincirinin en kritik halkası olan sitokrom C oksidaz enziminin merkezindeki demir atomuna geri dönülmez şekilde bağlanır. Bu bağlanma gerçekleştiğinde hücrenin oksijeni kullanarak enerji üretme süreci anında durur. Bu durumun korkunç ironisi şudur. Kurban zehirlendiğinde ciğerleri havayla dolar, kalbi kan pompalamaya devam eder, kan dolaşımındaki hemoglobin oksijeni hücrelere kadar taşır. Ancak hücreler siyanürün blokajı yüzünden bu oksijeni alıp işleyemez. Oksijen hücrenin kapısına kadar gelir ama içeri giremez. Tıbbi terimle buna histotoksik hipoksi denir. Kurban damarlarında bol miktarda oksijen dolaşmasına rağmen hücresel düzeyde boğulur. Vücut oksijeni kullanamadığı için venöz kan yani toplar damar kanı mavi mor renge dönmez, oksijenli kaldığı için parlak kırmızı rengini korur. Saniyeler içinde enerji üretimi duran kalp kası ve beyin iflas eder, şiddetli kasılmalar başlar ve kurban bilincini kaybederek ölür. İnsan için ölümcül potasyum siyanür dozu kişinin vücut kütlesine bağlı olarak ortalama 50 ila 200 mg arasındadır. Dr. Donahue laboratuvarda kapsülleri incelediğinde katilin işini şansa bırakmak gibi bir niyeti olmadığını gördü. O sıradan kırmızı beyaz jelatin kapsüllerinin her birinin içine tam 65 mg saf siyanür yerleştirilmişti. Bu değil 12 yaşında bir çocuğu, yetişkin bir atı bile dakikalar içinde öldürebilecek bir dozdu.
Ayrıca polisi şaşırtan bir diğer detay, kurbanların bu zehri yutarken hiçbir şey hissetmemiş olmalarıydı. Popüler kültürde siyanürün keskin bir acı badem kokusu olduğu söylenir. Bu doğrudur, ancak insan genetiğindeki spesifik bir farklılık nedeniyle nüfusun yaklaşık %60'ı potasyum siyanürün bu kokusunu algılayacak genetik reseptörlerden yoksundur. O 7 kurban için kapsülün içindeki zehir tamamen kokusuz ve fark edilemezdi. Peki bu zehir o kapsüllerin içine nasıl girmişti? Hedef belli bir kişi değildi. Siyanür üretim aşamasında mı ilaçlara karışmıştı? Eğer sorun fabrikadaysa Amerika Birleşik Devletleri devasa bir biyolojik felaketin eşiğindeydi. Ve o an evlerinde Tylenol bulunan 10 milyonlarca insan tehlike altındaydı. Soruşturmanın ilk saatlerinde FBI ve FDA yetkilileri Johnson & Johnson'ın üretim tesislerine baskın düzenledi. Proses mühendisleri üretim kazanlarını, paketleme bantlarını ve ham madde girişlerini milimetrik olarak inceledi. Ancak üretim bantlarında veya fabrikanın hiçbir köşesinde tek 1 miligram siyanür izine rastlayamadılar. Ayrıca zehirli şişelerin seri numaraları incelendiğinde bunların farklı tesislerde ve farklı tarihlerde üretildiği, ancak hepsinin sadece Chicago bölgesindeki spesifik marketlerden satın alındığı anlaşıldı. İşte o an olayın bir üretim hatası veya endüstriyel sabotaj değil, çok daha karanlık, sosyopatik ve bireysel bir eylem olduğu ortaya çıktı. Katilin yöntemi karmaşık bir mühendislik planı değil, şeytani bir basitliğe dayanıyordu. Fail, banliyölerdeki sıradan süpermarketlere gitmiş, raflardaki Tylenol'leri satın alıp veya gizlice cebine atıp evine götürmüştü. Masasına oturmuş, kapağında güvenlik bandı olmayan, ağzında folyo bulunmayan şişeleri rahatça açmıştı. 2 parçalı jelatin kapsülleri elleriyle nazikçe ikiye ayırmış, içindeki asetominofen tozunu döküp yerine potasyum siyanür doldurmuştu. Sonra kapsülleri kapatıp şişeleri tekrar markete götürmüş ve hiçbir şey olmamış gibi diğer ilaçların arasına, raflara geri bırakmıştı. Ardından bir sonraki başı ağrıyan müşterinin, bir çocuğun veya bir annenin gelip o şişeyi almasını beklemişti. Bu eylemde bir hedef, bir isim, bir düşman yoktu. Toplumun sıradan akışını, günlük rutinini bir silaha dönüştüren mutlak bir kaos ve terör arayışı vardı. Olayın kamuoyuna yansımasının ardından Chicago sokaklarında tam bir distopya yaşanmaya başlandı. Polis araçları mahalle mahalle gezerek megafonlarla Tylenol kullanmayın, evinizdeki şişeleri atın anonsları yapıyordu. Acil servisler basit bir baş ağrısı veya mide bulantısı yaşayan ama ilacı içtiği için psikolojik olarak zehirlendiğini sanan yüz binlerce panik halindeki insanla doldu. Ülke genelinde Tylenol satışları bir gecede dibe çakıldı. Markanın pazar payı %37'den %7'ye düştü. Herkes Johnson & Johnson şirketinin iflas edeceğini, bu devasa krizi atlatamayacağını düşünüyordu. Kurumsal tarih kriz anlarında şirketlerin genellikle maliyetleri kısmayı, inkar etmeyi ve sorumluluktan kaçmayı seçtikleri vakalarla doludur. Ford Pinto örneğinde şirketin hatalı yakıt deposu tasarımını düzeltmek için araç başına $11 harcamak yerine insanların yanarak ölmesine göz yumduğunu ve sadece açılacak tazminat davalarını ödemenin daha karlı olacağını hesapladığını anlattığımız videoyu kanalımızda bulabilirsiniz. Ancak Johnson & Johnson'ın o dönemki CEO'su James Burke, kapitalist rasyonelitenin tamamen dışına çıkan radikal bir hamle yaptı. FDA ve FBI olayın sadece Chicago bölgesiyle sınırlı lokal bir terör eylemi olduğunu, tüm ülkede toplatma yapmanın yersiz bir panik yaratacağını söyleyerek bölgesel bir toplatma önerdiler. Ancak Burke şirketin finansal yıkımını göze alarak bu öneriyi reddetti. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kararla Amerika genelindeki perakende noktalarında ve tüketicilerin evlerinde bulunan tahmini 31 milyon şişe Tylenol'ün derhal toplatılmasını, imha edilmesini ve parasının iade edilmesini emretti. Bu toplatma kararının şirkete doğrudan maliyeti o günün parasıyla 100 milyon doların üzerindeydi. Şirket yönetimi sadece ürünleri toplatmakla kalmadı. Televizyon kanallarına, gazetelere ve radyolara kendi bütçesinden milyonlarca dolar harcayarak kendi ürünümüz olan Tylenol'ü kesinlikle kullanmayın diyen uyarı reklamları verdi. Kendi markalarının itibarını ve ticari varlığını kendi elleriyle yok etmek pahasına başka insanların da zarar görmemesini sağladılar. James Burke'in bu tavizsiz, şeffaf ve insan odaklı kriz yönetimi bugün Harvard Business School dahil olmak üzere dünya çapındaki tüm işletme akademilerinde bir kriz nasıl yönetilir başlığı altında 1 numaralı vaka çalışması olarak okutulmaktadır.
Toplatılan milyonlarca şişe ülkenin dört bir yanındaki toksikoloji laboratuvarlarına gönderildi. Toplamda 8 milyondan fazla kapsül tek tek analiz edildi. Yapılan taramalar sonucunda Chicago bölgesindeki raflarda satılmayı bekleyen zehir doldurulmuş 2 şişe daha tespit edildi. Eğer o devasa toplatma kararı alınmasaydı ve şirket bizim suçumuz değil, lokal bir olay diyerek kenara çekilseydi, ölü sayısı kesinlikle 7 ile sınırlı kalmayacak. Onlarca insan daha o market raflarından aldıkları ürünle zehirlenecekti. Toplumun sağlığı güvence altına alındıktan sonra geriye tek bir soru kaldı. Bunu kim yaptı? Ekim 1982'nin başlarında krizin en yoğun günlerinde Johnson & Johnson şirketinin genel merkezine daktilo ile yazılmış kısa bir mektup ulaştı. Mektubu yazan cinayetleri işleyenin kendisi olduğunu belirtiyor ve kendisine 1 milyon dolar ödenmezse raflara zehirli haplar koymaya devam edeceğini söylüyordu. FBI hemen harekete geçti. Mektuptaki posta kutusu numarası ve parmak izi incelemeleri sonucunda mektubu yazan kişinin James Lewis adında daha önce de vergi dairesini ve çeşitli kurumları dolandırmaya çalışmış, sabıkalı bir dolandırıcı olduğu tespit edildi. Lewis, ülke çapında başlatılan bir insan avı sonucunda Aralık ayında New York'ta bir kütüphanede yakalandı. Herkes katilin bulunduğunu düşünerek derin bir nefes almıştı. Ancak polis sorgusu ve çapraz incelemeler devletin ve emniyetin ne kadar aciz bir duruma düştüğünü gözler önüne serdi. James Lewis'in banka kayıtları, otel konaklamaları ve tanık ifadeleri incelendiğinde bu adamın Eylül ayı boyunca, yani cinayetlerin işlendiği dönemde Chicago'da bile olmadığı, New York'ta bulunduğu kesin olarak kanıtlandı. Lewis bir katil değil, sadece ulusal çapta yaşanan bir trajediden ve gazetelerde okuduğu bir krizden para koparmaya çalışan bir dolandırıcıydı. Sonuç olarak James Lewis cinayetlerden değil ama şantaj suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1 milyon dolar sızdırmaya çalışan bu asalak hapse girerken 7 masum insanı sistemli şekilde siyanürle zehirleyen asıl kişi sokaklarda dolaşmaya devam ediyordu. Soruşturmanın bir diğer kritik ayağı Roger Arnold adında bir depo işçisine uzandı. Arnold polis kayıtlarına göre amatör bir kimyagerdi. Silah koleksiyonu yapıyordu ve olaydan önce takıldığı bazı barlarda potasyum siyanür satın aldığına, insanları zehirlemenin yolları üzerine tuhaf konuşmalar yaptığına dair ihbarlar vardı. Polis Arnold'un evine bir baskın düzenledi. Evde yapılan aramalarda kimya kitapları ve silahlar bulundu. Ancak onu cinayetlerle, Tylenol şişeleriyle veya siyanürle ilişkilendirecek hiçbir kanıt bulunamadı. Delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Fakat polis şüphesini Arnold'un üstünden çekmedi. Sürekli takip edildi. Medyada adı bir numaralı şüpheli olarak geçirildi ve sokağa çıkamaz hale geldi. Bu ağır psikolojik baskı ve sürekli izlenme hissi Arnold'un zaten dengesiz olan zihinsel sağlığını tamamen çökertti. Paranoyaya kapıldı ve kendisini polise ihbar edenin John Stanish adında bir tanıdığı olduğuna inandı. 1983 yılının yaz aylarında Arnold sokak ortasında karşılaştığı ve ihbarcı olduğunu düşündüğü bir adamı silahla vurarak öldürdü. Olayın trajik tarafı vurduğu kişinin John Stanish'a bile olmaması, ona çok benzeyen tamamen alakasız masum bir adam olmasıydı. Roger Arnold, Chicago cinayetlerinden aklanmış olmasına rağmen bu cinayet yüzünden hapse girdi. Tylenol katilinin başlattığı kaos dalgası dolaylı yoldan 8. bir masumun daha kanının dökülmesine yol açmıştı. Dosya giderek soğudu. Aylar yıllara, yıllar 10 yıllara dönüştü. FBI ve Chicago polisi 40 yıl boyunca binlerce ipucu değerlendirdi, 400'den fazla şüpheliyi sorguladı, kurbanların evlerini didik didik etti, ancak Chicago Tylenol cinayetleri olarak tarihe geçen bu vaka bir türlü çözülemedi. Ortada ne bir güvenlik kamerası görüntüsü, ne bir DNA eşleşmesi, ne de suçluluğu kanıtlayacak bir itiraf vardı. 1982 yılının o sonbaharında zehirlerin kimyasal yapısına hakim, muhtemelen proses mühendisliği veya eczacılık altyapısı olan, kurbanlarıyla hiçbir bağ bulunmayan bir kişi, kusursuz bir terör eylemi gerçekleştirmiş ve izini asla belli etmeden tarihin karanlığına karışmıştı. Katil asla bulunamadı, ancak bu olayın artçı şokları dünya endüstri tarihinin akışını ve mühendislik prensiplerini geri döndürülemez bir şekilde değiştirdi. O güne kadar ilaç şişelerinin kapaklarına bir mühür koymak üreticiler için sadece zaman kaybı ve gereksiz maliyet olarak görülüyordu. Kimsenin aklına sıradan bir insanın rafa gidip ilaçların içine zehir enjekte edeceği gibi hastalıklı bir senaryo gelmemişti.
Olaydan sadece bir ay sonra Kasım 1982'de FDA yetkilileri ve ilaç endüstrisi yöneticileri olağanüstü toplanarak reçetesiz satılan tüm ilaçlar için dışarıdan müdahaleyi belli eden ambalaj standartlarını zorunlu kılan devrim niteliğinde bir yönetmeliği onayladı. Bu yeni mühendislik regülasyonu gereği fabrikadan çıkan bir ürünün kapağında ısıyla büzüşen plastik bir bant, ağzında yırtılmadan açılmayan sağlam bir alüminyum folyo ve dış kutusunda yapışkanlı kağıt mühür olmak zorundaydı. Bu standart kısa süre içinde sadece ilaç sektörünü değil, gıda, içecek ve kozmetik sektörlerini de kapsayacak bir şekilde tüm dünyaya yayıldı. Yasal düzenlemeler sadece ambalajda sınırlı kalmadı. 1983 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kongresi, federal dışarıdan müdahale karşıtı yasayı yürürlüğe soktu. Bu yasayla tüketici ürünlerine, yiyeceklere veya ilaçlara müdahale etmek doğrudan federal bir suç kapsamına alındı ve çok ağır hapis cezaları getirildi. Dahası ilaçların formülasyon mühendisliği de değişti. Tylenol krizinden sonra endüstri iç içe geçen ve kolayca açılıp kapanabilen iki parçalı jelatin kapsül devrini kapattı. Çünkü ambalaj ne kadar güvenli olursa olsun kapsülün kendisi manipülasyona açıktı. Mühendisler içine zehir enjekte edilmesi veya içinin boşaltılması imkansız olan yekpare, sert preslenmiş ve sadece yutmayı kolaylaştırmak için dışı jelatinle kaplanmış kaplet teknolojisini geliştirdiler. Bugün aldığımız ağrı kesicilerin çoğunun içinde toz dolu ince kapsüller yerine taş gibi sert tek parça tabletler olmasının sebebi üretim kolaylığı değil, tamamen 1982 yılında ortaya çıkan bu zafiyetin açığını kapatmaktır. 1982 Chicago Tylenol cinayetleri basit bir polisiye vaka değil, modern tüketim toplumunun masumiyetini ve birbirine duyduğu asgari güveni kaybettiği bir milattır. O tarihe kadar insanlar market rafından aldıkları bir ürünün içindeki şirket garantisine ve daha da önemlisi aynı havayı soludukları diğer insanların minimum bir ahlaki sağduyuya sahip olduğuna inanıyorlardı. Ancak tek bir kişinin hiçbir siyasi, dini veya ekonomik motivasyonu olmadan sadece saf kötülükle 7 kişiyi öldürmesi o sessiz güven sözleşmesini sonsuza dek yok etti. Bugün bir ilaç şişesini açarken o kalın folyoyu yırtmakta zorlandığınızda ya da aldığınız bir gıdanın kapağındaki o ince jelatini sökerken tırnaklarınız acıdığında ve sinirlendiğinizde bunun sadece estetik veya ticari bir paketleme prosedürü olmadığını hatırlayın. O 3 aşamalı ambalaj şirketlerin kendi kendine icat ettiği bir kalite standartı değil. 1982 yılında Elk Grove Village'de sadece boğazı ağrıdığı için annesinin verdiği ilacı içen 12 yaşındaki Mary Kellerman'ın ve diğer 6 masum insanın mezar taşıdır. O mühürler, bastırıp açılan kapaklar, jelatinler, devletlerin ve şirketlerin bizi aramızda dolaşan ama yüzünü asla göremediğimiz, motivasyonunu asla anlayamadığımız o karanlık kişilerden korumak için bulabildiği tek çözümdür. Kimya bilimi en karmaşık zehirleri tespit edebilir. Dedektifler onlarca yıl katili arayabilir. Mühendisler aşılması en zor mühürleri tasarlayabilir. Ancak insan doğasının derinliklerindeki o tarifsiz ve sebepsiz kötülüğü durduracak teknoloji, yasa veya ambalaj henüz icat edilmedi. Ben Ozan Cansever, vakit ayırdığın için teşekkür ederim. Abone olursan çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.